Bu değirmen neden dönmüyor? Yıldızlar nereye gitti? Bir çocuğun içinde görünmeyen bir değirmen olduğunu düşünün. Bu değirmen kitaplarla çalışıyor, düşüncelerle hızlanıyor ve her dönüşünde gökyüzüne yeni bir yıldız gönderiyor. Peki, çocuk okumayı bırakırsa ne olur? Yıldızlar gerçekten kaybolur mu? Yoksa kararan şey gökyüzü değil de insanın iç dünyası mıdır? Masum çocuğun güncesi, yıldız değirmeni, bu sorudan yola çıkarak okuma, düşünme ve yazmanın insan hayatındaki yerini şiirsel bir anlatımla ele alıyor. Hikayenin merkezindeki masum çocuk, gökyüzünü seyreden, çevresini merak eden ve düşüncelerini günlüğüne yazan bir karakterdir. Onun dünyasında kitaplar yalnızca bilgi veren nesneler değildir. Her kitap yeni bir kapı açar, her düşünce zihinde yeni bir yol oluşturur, her cümle ise içindeki değirmeni harekete geçirir. Eserdeki değirmen, çocuğun zihnini, hayal gücünü ve iç dünyasını temsil eder. Yıldızlarsa bilgi, umut, merak ve ilhamın simgesidir. Masum çocuk okudukça değirmen çalışır, gökyüzü aydınlanır. Fakat zamanla kitaplarla kurduğu bağ zayıflar. Okumayı bir keşif yolculuğu olarak görmek yerine yalnızca görevlerini tamamlamak için okumaya başlar. Bunun üzerine değirmen yavaşlar ve yıldızlar birer birer kaybolur. Gökyüzündeki karanlık aslında çocuğun iç dünyasında yaşanan değişimin görüntüsüdür. Merak azaldıkça hayaller sessizleşir, düşünceler üretkenliğini kaybeder. Masum çocuk, kaybolan yıldızların nedenini ararken uzun süredir günlüğünü ihmal ettiğini, düşüncelerine yeterince kulak vermediğini ve kitaplardan uzaklaştığını fark eder. Yeniden okumaya başladığında değirmen de uyanır. Kelimeler arasında bağlantılar kurar, yeni sorular üretir ve daha önce okuduğu hikayelerin kahramanlarını hatırlar. Böylece okumanın yalnızca bilgi edinmekten ibaret olmadığını anlar. Okumak, insanın kendisini, çevresini ve hayatı daha derinden tanımasına yardım eden bir yolculuktur. Kitabın en güçlü yönlerinden biri, soyut kavramları sade ve etkili imgelerle görünür hale getirmesidir. Değirmenin dönmesi zihinsel üretimi, yıldızların parlaması ise içsel aydınlanmayı simgeler. Bu anlatım sayesinde okur, okuma, düşünme ve yazma arasındaki bağı kolayca kavrayabilir. Eserin dili şiirsel, ritmik ve çağrışımlarla doludur. Kelimeler yalnızca anlam taşımaz, yeni düşüncelerin başlangıç noktası haline gelir. Bilmek bir halka, anlamak bir zincir düşüncesi de kitabın temel yaklaşımını özetler. Çünkü eser, bilginin tek başına yeterli olmadığını, asıl önemli olanın bilgiler arasında bağ kurmak ve onları anlamlandırmak olduğunu hatırlatır. Pedagojik açıdan kitap, okumayı sınav başarısının ötesine taşır. Okumayı bir zorunluluk değil, zihni ve ruhu besleyen bir ihtiyaç olarak ele alır. Masum çocuğun kendi davranışlarını fark etmesi, yeniden başlamaya karar vermesi ve düşüncelerini günlüğüne aktarması, öz farkındalık, ifade becerisi ve sorumluluk duygusu açısından önemlidir. Kitap aynı zamanda soru sormayı teşvik eder. Masum çocuk, yıldızları, kelimeleri, zamanı, değişimi ve hayatı merak eder. Bu merak, öğrenmenin gerçek başlangıç noktasıdır. Eser, okuru hazır cevaplarla yetinmek yerine kendi sorularını üretmeye davet eder. Yıldız Değirmeni'nin kurduğu dünya, çocukların hayal gücünü beslerken yetişkinlere de önemli hatırlatmalarda bulunur. Gökyüzü, ay, yıldızlar, değirmen, yağmur ve kuşlar sıradan birer görüntü olmaktan çıkarak insanın iç dünyasına açılan sembollere dönüşür. Bu nedenle kitap yalnızca çocuklara seslenen bir eser değildir. Çocuklar için keşif dolu bir hikaye sunarken yetişkinlere de okumayla, düşünmeyle ve kendi iç dünyalarıyla kurdukları ilişkiyi yeniden sorgulatır. Eserde sevgi, dostluk, dayanışma, emek, umut ve merak gibi değerler de öne çıkar. Değirmen taşlarının birlikte çalışması, birlik ve beraberliği temsil eder. Yıldızların gökyüzünü birlikte aydınlatması ise insanların birbirine umut olabileceğini düşündürür. Böylece kitap, bireysel gelişim kadar birlikte üretmenin ve uyum içinde yaşamanın önemine de dikkat çeker. Masum çocuğun günlüğüne
Atlas adını vermesi de oldukça anlamlıdır. Günlük, onun için yalnızca yazı yazdığı bir defter değil, iç dünyasında yolculuk yaptığı bir haritadır. Duygularını ve düşüncelerini yazıya aktardıkça kendisini daha iyi tanır. Bu yönüyle eser, okuru günlük tutmaya, kendi sorularını kaydetmeye ve yaşadıkları üzerine düşünmeye teşvik eder. Kitabın görsel dünyası da anlatının şiirsel atmosferini destekler. Lacivert, mavi, mor ve sarı tonlar, geceyi, yıldızları ve ilhamı güçlü bir biçimde yansıtır. Çocuğun gökyüzünü izlediği, ışık saçan kitaplarla karşılaştığı ve yıldızlara doğru hayali bir yolculuğa çıktığı sahneler, eserin duygu dünyasını daha etkili hale getirir. Eser, çocukların kendi başlarına okuyabileceği gibi ailece de paylaşılabilecek bir kitaptır. Anne, baba ve çocuk birlikte okurken, senin içindeki değirmeni ne çalıştırıyor, senin yıldızın ne olabilir ya da bugün hangi düşünceni yazmak isterdin gibi sorular üzerinden sohbet edebilir. Böylece kitap yalnızca okunan bir eser olmaktan çıkar ve aile içinde düşünmeye, konuşmaya ve birbirini daha iyi tanımaya imkan veren bir etkinliğe dönüşür. Aynı şekilde öğretmenler için de yaratıcı yazma, günlük tutma, soru üretme, benzetme ve hayal gücü çalışmaları bakımından zengin bir kaynak sunar. Çocuklardan kendi yıldız değirmenlerini çizmeleri, onları besleyen kitapları ve düşünceleri yazmaları istenebilir. Böylece eser, okuma sonrasında da yaşamaya devam eder. Yıldız Değirmeni'nin temel mesajı açıktır. Her insanın içinde çalışan bir değirmen ve parlamayı bekleyen yıldızlar vardır. Kitaplar bu değirmeni harekete geçirir, düşünceler yıldızları çoğaltır, yazmak ise insanın kendi gökyüzünü kurmasını sağlar. Bu yüzden eser, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan okura seslenen, birlikte okunabilecek, üzerine konuşulabilecek ve farklı yaşlarda farklı anlamlar kazanabilecek bir yolculuk sunar.